Müslümanlık için ilk akan kan ve namaz. Müslümanların sayısı pek az, 5-10 kişi kadar. Kureyş müşrikleri yani kafirleri Müslümanları adım adım takip edip izliyor. Bir gün ilk Müslümanlardan 5 kişi yani Sa'd İbni Ebi Vakkas, Said İbni Zeyd, Habbab bin Eret, Ammar bin Yasir ve Abdullah bin Mesud serbestçe ibadet edebilmek için, namazlarını kimsenin görmediği bir yerde kılabilmek için Ebu Dub Vadisi'ne gittiler. Burada rahatça namazlarını kılmak ve bir olan Allah'a ibadet etmek için hem de. Fakat müşrikler yani putperest kafirler Müslümanları adım adım takip edip gözlüyorlar. Müslümanları göz açtırmayacak bir şekilde takip ediyorlar. Kimsesiz Müslümanlara eza ve cefa, işkencenin her türlüsünü cüret ediyorlardı. Bu 5 Müslüman Ebu Düb deresinde abdest alıp namaz kılmaya başladılar. Müslümanlar namazlarını kılarken müşrik yani Kureyş kafirlerinin ileri gelenlerinden 5-10 kişi karşılarına çıktı. Meğer bu kafirler Müslümanları takip etmişler. Müslümanlar abdest alıp namaz kılmaya başlayınca karşılarına çıkıp Müslümanların namazlarına söz atmaya kalkıştılar. Müslümanların namazlarını kötülemeye kalkışınca yaka paça tutuştular. Birbirlerine girdiler, dövüşe başladılar. Said İbni Ebi Vakkas orada eline geçirdiği bir deve çenesi kemiği ile müşriklerden birinin kafasına indirdi. Kafirin kafasından kanlar akmaya başladı. Müşrikler korkularından kaçmaya başladı. Sa'd İbni Ebi Vakkas ve arkadaşları müşrikleri kovaladılar. Müşrikler o kadar kaçtılar ki Müslümanlar onları vadiden çıkardılar. Din için abdest, namaz için ilk yere düşen kafir kanı buradaki Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın akıttığı kandır. Sa'd İbni Ebi Vakkas Peygamberimizin annesi tarafından dayısıdır. Sa'd İbni Ebi Vakkas Müslüman olduğunda 17 yaşındaydı. Sa'd annesine çok bağlı ve annesine karşı çok hürmetkar idi. Sa'd Müslüman olunca abdest alıp namaz kılmaya başlaması annesinin hiç hoşuna gitmedi. Annesi oğlunun Müslümanlığı bırakması için her yola başvuruyor. Bir gün oğluna şöyle dedi: "Vallahi sen Muhammed'in getirdiği dinden çıkmazsan ben hiçbir şey yemem içmem" diyerek putların yanına gidip oturdu. 2 gece 2 gündüz bir şeycik ağzına koymadı. Aç susuz durdu. Sa'd İbni Ebi Vakkas annesinin bu inadını görünce "Vallahi ana, şunu iyi bil ki senin 100 tane canın olsa da hepsi birer birer çıksa ben yine de o peygamberin dininden çıkmam, Müslümanlığı bırakmam. Abdestimi, namazımı terk edemem. Onun için ister ye ister yeme" dedi. Anası baktı ki olacak gibi değil. Oturup yemeğini yedi. Bunun üzerine Ankebut suresinin 8. ayeti indi. Bu ayette ana babaya iyilik edilmesi tavsiye edilmekle beraber ana baba çocuğunu Allah'a şerik koşturmaya kalkışır ve uğraşırsa bu yolda kendilerine asla itaat edilmemesi gerektiği de açıkça bildirildi. Bir gün Sa'd İbni Ebi Vakkas evde namaz kılıyordu. Annesi oğlunun namaz kıldığını duyunca gitti kapıya dayandı. Bütün akrabalarını çağırdı ve oğlu Sa'd'ı odaya hapsedip şöyle dedi: "O ya burada ölür gider ya da bu sonradan çıkma dini terk eder bırakır."
Çok geçmedi, annesinin bu bağırma çağırmalarına bir yenisi daha eklendi. Küçük oğlu da büyük oğlu gibi Müslüman oldu. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın annesinin derdi bir iken iki oldu. Bir gün Sa'd İbni Ebi Vakkas halkın anası ile kardeşinin başına toplandıklarını gördü. "Ne yapıyorlar bunlar?" diye sebebini sordu. Orada toplanan halk, "Şu anan kardeşin Amir'in yakasına yapışmış. Tuttuğu dini bırakmadıkça hurma ağacının altında gölgelenmemeye, yiyip içmemeye ant içti, yemin etti" dediler. Sa'd İbni Ebi Vakkas annesinin yanına vararak, "Vallahi ey ana, cehennem ateşi durağın oluncaya kadar sakın, gölgede gölgeleneyim, yiyip içeyim deme" dedi. Evet Müslüman kardeşim, bu okuduğumuz tarihi vakayı sizlere anlatmamdaki gayem, dinimizde namazın ehemmiyet ve değerini bir nebzecik olsun idrak edip kavramaya çalışmaktır. Namaz dinin direğidir. Direksiz bina olmadığına göre namaz kılmadan Müslümanlık olmaz ve olamaz. Bu gerçeği anladıktan sonra artık dinin direği olan namazımıza ehemmiyet verelim. Namazlarımızı vaktinde kılalım. Gaflet edip namazlarımızı kazaya bırakmayalım.